Merhaba arkadaşlar. Bugün saksı bitkilerim için yumurta kabuğundan gübre hazırlıyorum. Kullandığım yumurtaların kabuklarını balkonda bir kutunun içinde ya da ağzı açık bir poşetin içinde biriktiriyorum. Bu şekilde en ufak rahatsız edici bir koku oluşmadan yumurta kabukları açık havada kuruyor. Eğer tamamen kurumasından emin değilsem fırınlıyorum. Yumurta kabuğunun içindeki o yumurta akı içinde taşlaşıyor. Zaten dışı da sert olduğu için şöyle rahatlıkla çıtır çıtır ezilebiliyor. Yumurtayı kullandıktan sonra kabuğundaki kalsiyumu bitkilerimiz için rahatlıkla kullanabiliriz. Bu toprağın zenginleşmesine ve dolayısıyla bitkilerimizin de daha gür, daha canlı olmasını sağlıyor. Bunu sadece saksınızdaki bitkiler için değil, bahçenizdeki, tarlanızdaki toprağa da karıştırabilirsiniz. Yumurta kabuklarını iyice kuruttuktan sonra eğer tamamen kuruduğundan emin değilseniz o zaman 200 derecelik fırında bir 10 dakika tutarak çıtır çıtır hale getirebilirsiniz. Ama biriktirdiğim yumurta kabukları iyice kuruduğu için ben bu işlemi yapmıyorum. Bu kuruttuğumuz kabukları blender, rondo ya da bir öğütücüden geçirip öğütüyoruz. Şimdi ben bunları iyice öğütüp ondan sonra tekrar geliyorum. Bütün yumurta kabuklarını öğüttüm. Bu kadar çıktı. Bir saksı tabağının içine aldım. Şimdi bunu böyle doğrudan saksıdaki toprağın içine eklemiyorum. Çünkü kalsiyum toprakta uzun sürede anca çözülebiliyor. Bahçede olsa bahçe toprağının içindeki asit, yağan yağmur sularının asidi birkaç yılda bunu çözerek toprağa karıştırabilir. Ama saksıdaki o sınırlı miktardaki toprağın buna gücü yetmeyeceği için bu yumurta kabuklarını küçük bir kimyasal tepkimeden geçiriyoruz. Bu reaksiyonu yaşadıktan sonra toprağın içindeki çözünürlüğü daha hızlı oluyor. Kimyasal reaksiyona uğrayan yumurta kabukları toprağa eklediğimiz zaman çok daha çabuk toprağa geçmekte ve biz de bunun karşılığını görebilmekteyiz. Bu kimyasal tepkimeyi limon suyuyla ya da sirkeyle yapabiliriz. Ev sirkesi ya da hazır sirke hiç fark etmez. Önemli olan onu böyle küçük kimyasal bir reaksiyona sokmak. Elimde bir bardak elma sirkesi var. Şimdi bunu böyle bu öğüttüğüm yumurta kabuğunu ıslatacak kadar ekliyorum. Çok fazla değil. Hemen köpürüyor. Köpürmeleri burada görüyorsunuz. Amacımız onu sağlamaktı. Şimdi bunu böyle bir 10-15 dakika kadar bekletiyorum. Yeterince bekledi. En ufak kötü bir kokusu yok. Sadece öğütürken maske kullandım. Onun dışında temiz çalışılınca kötü bir koku oluşmuyor. Çiçeklerde, evin içinde en ufak rahatsız edici bir şey olmuyor. Bunu iyice böyle sirkede beklettikten sonra yağlı kağıdın üzerine yayıyorum. Çünkü içindeki sirkeyi uçurmak istiyorum. Böyle ıslak ıslak sirkeli olarak toprağa koyduğumuz zaman bu da toprağın dengesini bozabilir. Şimdi bunu açık havada kurutuyorum. Yumurta kabuklarını kuruttum. İçindeki sirke tamamen uçtu. Artık kullanıma hazır halde. Bunu ne zaman kullanıyoruz? İlkbaharda, şu anda tam mevsimi, Nisan ayında çiçeklerin saksısını değiştirdiğimiz zaman ya da saksıdaki toprak azaldığında üzerine toprak eklemesi yaptığımız zaman bundan saksının büyüklüğüne göre yerine göre 1 tatlı kaşığı veya 1 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı tamamen saksıya ve içindeki toprağa bağlı olarak bir miktar bu yumurta kabuğundan ekliyoruz. Toprağın kalsiyum dengesi için yumurta kabuğunu yılda bir kez eklemek yeterlidir. Yumurta kabuğunu özellikle çok çiçek açan saksı bitkilerimize, limon gibi, kumkat gibi saksıda yetiştirdiğimiz meyve ağaçlarına, yine saksıda yetiştirdiğimiz domates, biber, çilek gibi meyve veren bitkilerimize rahatlıkla kullanabiliriz.
Çünkü bunlar çok çiçek açtığı için ve meyve verdiği için zorlandıklarından bu tür takviyeler onlar için çok iyi oluyor. Şimdi bunu topluyorum. Şöyle doldurduktan sonra ağzını kapatıyorum ve bitkilerimin saksısını değiştirdikçe, toprağını yeniledikçe bundan 1 yemek kaşığı veya 2 yemek kaşığı saksının büyüklüğüne göre ekliyorum. Şöyle yeni ektiğim bir domates fidesi var. Tohumdan fideyi yetiştirdim. Ekeli birkaç gün oldu. 3 gündür üst üste sulamasını yapıyorum. Can suyunu verdikten sonra. Şöyle bir kalemle toprağını birazcık havalandırdıktan sonra şurada artan biraz yumurta kabuğu vardı. Şöyle toprağın üzerine 1-2 tatlı kaşığı serpiyorum. Yumurta kabuklarının üzerini de şöyle bir miktar hazır gübreli toprakla kapatıyorum. Bütün işlem bu kadar. Toprağın nemli olduğu için şu anda su dökmüyorum. Birazcık kuruduktan sonra suyunu vereceğim. Eğer bitkilerimizi seviyorsak, sevgimizin göstergesi olarak bu kadarcık fedakarlığı yapabilmeliyiz diye düşünüyorum. Sizler de bu şekilde evdeki atık malzemelerle bitkileriniz için güzel ek destek gıdalar hazırlayabilirsiniz. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin.